Oh, ne demek efendim? Derhal, şöyle buyurun. Sizin tamamdır, güle güle. Piyasadaki berberler içinde en şanlısına, en namlısına geldiniz. Şöyle buyurun. Kötü adam olarak ünlenmiştir Hüseyin Baradan. Fakat birçoğumuzun belleğinde dalgacı, matrak bir adam olarak yer alır yine de. Necdet Tosunlu, Vahiy Özlü, Ayşecikli, Yumurcaklı filmlerde izledik onu. Eşkıya olur, mafya olur, köylü kurnazı olur. Ufacık bir çocukken başladığı fotoğrafçılıktan foto muhabirliğine, oradan da sinema oyunculuğuna geçerek Yeşilçam'da iz bırakan, sevilen bir oyuncu, hepimizin tanıdığı, kaytan bıyıklı, dalgacı Hüseyin Baradan olur. Film setlerinde de rollerinde olduğu gibi şakacı, matrak, sevilen bir insan olduğu söylenir. En iyi kötü kalpli adam olarak tanınan Hüseyin Baradan 15 Haziran 1932'de İzmir'de doğar. Tam adı Hüseyin Avni Baradan'dır. Gazetecilik ve foto muhabirliğiyle başlayan çalışma hayatında Demokratik İzmir, Hürriyet, Ege Ekspres gazetelerinde çalışır. 1950 yılında İzmir'de bir lokantada otururken tesadüfen sinemaya başlayan Hüseyin Baradan'ın oyunculuğa geçişinin öyküsü ise ilginçtir. Her gün öğle yemeğini yediği Şükran lokantasındadır. Gerisini kendisinden dinleyelim. Yemek sırasında karşımda bir adam bana dik dik bakıyor. Beni baştan aşağı süzüyor. Ben bakışlardan bayağı rahatsız olmaya başladım. O arada Şükran lokantasının en kıdemli garsonu Cemal Efendi yanıma gelerek "Abi karşıdaki bey sizi masasına davet ediyor" demez mi? Kan beynime sıçradı. Ben adamı cinsi sapık zannettim. "Git o beye söyle, canı isterse o benim masama gelsin" diye haber yolladım. Şimdi rahmetli andığım Necdet Bükey masama gelerek "Bana özür dilerim. Beni galiba yanlış anladınız. Ben İzmir filmin sahibi Necdet Bükey'im. Bir film için sizin tipinizde birine ihtiyacımız var. Acaba kabul eder misiniz" deyince varın bendeki şaşkınlığı siz hesap edin. Hüseyin Baradan şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra bu işlerden anlamadığımı söyledim ama ısrarla beni Mimar Kemalettin Caddesi'ndeki bürosuna davet etti. O güne kadar ne senaryo okumuşum, ne film çekiminden haberim var. Sadece Anthony Quinn ve Ava Gardner'ın hayranıyım. Bizden de Ayhan Işık'ın. Verilen senaryoyu okudum. Rolüm dışarıda bıçkın, evde kuzu bir adam. Karısından ödü patlıyor. Kadını o devrin en büyük komedyeni Halide Peşkin oynayacak. Gazetelerden izin alıp filme başladım. Film 1920'li senelerde geçtiği için o zamanın Külhan Beylerinin neler giydiklerini araştırıp aynısını kendi paramla yaptırdım. Kıyafet çok enteresan. 36 tentene parçalı, önden filatolu, yandan cepli pantolon, istavrota yelek, içinde bürümcek gömlek, yakada ipek yağlık, üstte ise kol ve cep kalpakları kırmızı kadife olan siyah aba ceket, ördek burun yumurta topuk ayakkabı, ipek siyah çorap. Ayakkabının arkasına basacaksın, yürürken tak tak ses çıkacak. Bir de köstek, elde de şak şak tesbih, kafada fes ama bir perçem saç dışarıda kalacak. Filmin çekiminde hiç acemilik çekmedim. Bütün sahneleri tek provayla bitirdim. Filme karşılık bana 2 takım elbiselik kumaş verdiler. Para filan yok der. Sinemaya 1954'te Feleğin Sillesi filminde figüran oyuncu olarak girer. Hüseyin Baradan gerçek hayatında heybecilikle değil ama yaptığı her işi çok sevmesiyle, işine olan saygısıyla en alt basamaklardan kısa zamanda zirveye tırmanır. 1958 yılında Güven filmin sahibi Joachim Filmeridis'ten aldığı teklifle İstanbul'a Yeşilçam'a gelir. Artık karşısında fethedilmesi gereken koca bir kent ve zorlu bir yaşam vardır. Günler günleri, filmler filmleri kovalamaya başlar ve Hüseyin Baradan Yeşilçam'da tutunmayı başarır. Üstelik Ahmet Tarık Tekçe'nin, Senin Okan'ın, Öztürk Serengil'in ünlü olduğu, setten sete koştuğu yıllardır bu yıllar. Artık o da onlarca filmde oynamaya, günde 3-4 sete gitmeye başlamıştır. 400'e yakın filmde oynayacaktır. 1959'da Sevdaya Koşanlar adlı filmle profesyonel oyunculuk hayatı başlar. Film bir otomobil tamircisiyle yıllar sonra kötü yolda karşılaştığı annesinin öyküsünü anlatır. 1961 yılında Sevimli Haydut filminde oynar. Bu filmde Türkan Şoray ve Ayhan Işık gibi dev isimler başrollerde oynamaktadır. 1962'de İnsan Doğarken Ağlar filminde yer alır. Yine aynı yıl Türkan Şoray, Ayhan Işık'ın olduğu, Ekrem Bora ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı Acı Hayat filminde yer alır. 1964 yılında Türk sinemasının önemli filmlerinden yönetmenliğini Halit Refik'in yaptığı Gurbet Kuşları'nda oynar. Bu film yeni bir yaşama kavuşma hayalleriyle köyden kente göç sorununu ilk kez kapsamlı bir biçimde sinemaya aktarır. Film memleketinde işleri bozulan Maraşlı bir ailenin İstanbul'a göç edişini ve burada yaşadıklarını anlatır. Filmin başında Baba Tahir Efendi Allah'ın izniyle şah olacağız İstanbul'a şah der. Şehre ayak basar basmaz. Allah'ın izniyle şah olacak İstanbul'da şah. Bu kadar insan sırt sırta verdik mi kolay. Dağları bedesten ederiz vallahi. Ederiz. Maraşlı aile İstanbul'da tutunamaz, parçalanır ve Maraş'a geri döner. Unutulmaz filmlerden Gurbet Kuşları'nda heybeci rolünü oynayan Hüseyin Baradan'dır.
Bu film aynı zamanda Cüneyt Arkın'ın da ilk filmidir. Vay emmimin oğlu ne dolaşıyorsun buralarda lan? Hiç be haybeci, bakıyorum çulunu iyice düzeltmişsin. Ne iş yapıyorsun? Sen bana bakma aslanım, benim şu İstanbul'da gezip dolaşmam para. Şincik müzayedecilik yapıyorsun. Sen ne iştesin ki? Bu ara boştayız be haybeci. Öyleyse gel yanımda çalış. 1965 yılında ilk kez başrol oynadığı Hüseyin Baradan Çekilin Aradan filminin adı yıllarca sinema severlerin diline dolanmış, adeta bir özdeyiş gibi her yerde söylenir olmuştu. Ayrıca başarılarının arasında bir de ilk vardır. Yeşilçam'da ilk kez oyuncu adının film adına taşındığı bir filmdir. Hüseyin Baradan bu film için Hüseyin Baradan Çekilin Aradan benim başrol oynadığım filmim. 10.000 lira alıyordum filmden. Yeşilçam dedikodudan çalkalanıyor. Baradan nasıl 10.000 lira alır diye. Çünkü Kral Ayhan Işık'ta 10.000 lira alıyor film başına. Ben de aldım. Belki de Türk sinema tarihinde bir başrol oyuncusuyla aynı parayı alan tek karakter oyuncusu unvanını kazandım. Film istediğimiz alakayı çekmedi ancak Hüseyin Baradan Çekilin Aradan dillerde bir tekerleme olarak kaldı. 60 şut atılmış, 30 lira eder. 40 tanesini kurtarmışsın. Senin hakkın 4 lira. Ama 20 şutu kaleye almışsın. Demek ki bana 15 lira borçlusun. Nasıl? Borçlu muyum? Ben 20 15 Allah. 1967 yılında Çatallıköy isimli tiyatro oyununu Hulusi Kentmen ve Şahin Tek'le birlikte Anadolu'nun birçok yerinde sahneler. Gazetecilikten hiçbir zaman kopmaz. Sinema krize girdiği yıllarda Hulusi Kentmen, Şahin Tek, Sühandan Tek ve Fatoş Karay'la birlikte Post Bıyıklar grubunu kurup güncel aktüel esprileri kapsayan müzikal programlar yaparlar. Hayli sükse ve başarı ve para da kazanırlar. Bir süre tiyatro oyunculuğunu sürdürür. 1970'lerde yükselen seks filmleri furyasına uymayı benimsemeyen Baradan eski mesleği foto muhabirliğine döner. Bir sürede halkla ilişkiler alanında çalışır. Sinemadan emekli olduktan sonra İzmir'de yaşamaya başlayan ve aynı zamanda eski bir gazeteci olan Hüseyin Baradan bayram tatiline geldiği yurt dışında eşi ve hayat arkadaşı Hayriye Baradan'ı ani bir kalp krizi sonucu kaybeder. Yeşilçam'da çoğu zaman kötü adam rollerine çıkan ve sayısız filmi bulunan Hüseyin Baradan'ın bugün en acı günü olur. Hüseyin Baradan hayat arkadaşının ardından saklamaya çalışsa da gözyaşı dökerken kılınan cenaze namazı sonrası tabutunu da bir süre taşır. Hayat arkadaşı Hayriye Baradan'ı gözyaşları arasında toprağa verir. Hüseyin Baradan yaşam öyküsünü, gazetecilik ve sinema serüvenini, anılarını Bu Gözler Neler Gördü adıyla kitaplaştırır. Birçok ödül ve sürekli basın kartı sahibi olan Hüseyin Baradan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Foto Muhabirleri Derneği üyesidir. Fotoğraf çekmeyi çok seven Baradan fotoğraf tutkusuyla ilgili bir anısını şöyle anlatır. Kaçan balık büyük olur derler ya, çektiklerimi değil de çekemediğim bir fotoğrafı hatırladıkça üzülürüm. Rahmetli İnönü'yü Uşak mitinginde taşlamışlardı. Demokrat Partililer biz basın mensuplarını da dövüp makinalarımızı kırdıkları için gözümüzün önünde gerçekleşen bu olayı çekememiştik. Canımızı ucuz kurtarmıştık ama o fotoğrafları çekebilseydim der. En büyük ideali Altın Yol'daki metruk evlerden birini restore ettirip çaresiz kalan oyuncu arkadaşlarına bir yuva sağlamaktır. Ancak bürokratik engelleri aşamaz. Çok uğraştım ama başaramadım der arkadaşlarına gözyaşları içinde. Hüseyin Baradan uzun yıllar çektiği kronik bronşit rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 30 Haziran 2004 tarihinde solunum yetmezliğinden yaşamını yitirir. Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hüseyin Baradan yüzlerce filmde ve hemen hemen bütün starlarla birlikte oynamış olmasına rağmen son yolculuğunda yalnız bırakılır. Baradan'ın cenazesi ilk olarak İzmir Gazeteciler Cemiyeti önüne getirilir. Ardından Bornova mezarlığında eşi Hayriye Baradan'ın yanındaki mezara defnedilir. Babası Hüseyin Baradan'ın vefatından bir süre önce kendilerine bir dosya verdiğini ve bu dosyayı öldüğüm gün açın dediğini belirten Levent Baradan biz de öldüğü gün açtık der. Dosyadan bir yazı ve cenaze masrafları için ayrılmış bir miktar para çıktığını anlatan Levent Baradan yazının başında ölüm Allah'ın emri. Herkes topraktan geldi ve toprağa gidecek. Benim ardımdan ağlamayın, dua edin yazıyordu. Babam ayrıca bu yazıda vefatının ardından neler yapılması istediğini tek tek belirtmiş. Cesedinin bir gün Tepecik'te morgda kalmasını istemiş. Cenaze namazının Hocazade Camii'nde kılınmasını, ardından annemin yanına defnedilmek istediğini belirtmiş. Daha önceden satın aldığı bu mezarın faturasını da yazıya iliştirmişler. Türk sinemasının hem gülen hem ağlatan yüzüydü Hüseyin Baradan. Genç bir gazeteciyken başladığı oyunculuk yaşamında Yeşilçam'ın jönleri arasına girmiş, kimi zaman kötü, kimi zamansa iyi rollerle karşımıza çıkmıştır. Ama en çok kötü adam tiplemeleriyle tanınıyordur. Oysa gerçek yaşamında babacan, sevgi dolu bir kimliği vardır. Tam zıttı bir karakterin olumsuzluğunu yaşar ömrünce.
En iyi kötü adam artık yok. Yeşilçam'ın pala bıyıklı, en iyi kötü adamı Hüseyin Baradan ardında gözü yaşlı birçok seven bırakır. Kendisini saygıyla anarken videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.